Merhaba araştıran insanlar. Yine Türkiye'de ilk defa Kült TV ekranlarından izleyeceğiniz ve Koca Ayak'a ait olan bir videonun ilk defa paylaşılacağı bir konuyla sizlerle beraberiz. Koca ayak veya yeti, bazılarının Himalayalarda yaşadığına inandığı primat benzeri büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da bilim adamlarının çoğu yetinin varlığına bu denli fazla delil olup da neden halen yakalanamamış olmasına bir anlam verememektedir. Batı'da ona verilen isim yeti, Tibetçe yehteh lafından gelmektedir. Ki bunun anlamı dağ hayvanı olup ayrıca insana benzer hayvan, ayı adam, sığır ayı, yaban adamı, vahşi adam, kar adamı adlarıyla da bilinmektedir. Ormanda yaşayan yarı insan, yarı hayvan yaratıklara halk masallarında çok sık rastlanmaktadır. Yüzyıllar boyunca bu yaratıkların kadim zamanlarda yaşadıkları düşünülmüştür. Bazıları da bu yaratıkların tamamen hayal ürünü olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak eldeki verilerden yola çıkarak sadece yakalanamadıkları için hayal ürünü olduğunu iddia etmek tutarsız karşılanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette yetilerin izini sürebilmek için kulüpler açılmıştır. Bu kulüplerin pek çoğu Amerikan Çevre Bakanlığı'nca desteklenmekte, bazıları ise Discovery Kanal tarafından 15 yılı aşkın süredir gerek parasal, gerek alet edevat, gerekse de konusunda uzman desteği şeklinde yardım yapılmaktadır. Nitekim Discovery Kanal, Koca Ayak'ın izinde isimli uzun soluklu bir belgesel yapımına başlamış ve yıllardır yapılan çalışmaları izleyicileriyle buluşturmuştur. Pek çok halk söylencesine, masala ve efsaneye konu olan Koca Ayak, başta Amerika, Sibirya stepleri ve Himalayalar olmak üzere iklim farklılığı gözetmeksizin dünyanın pek çok bölgesinde zaman zaman gözlemlenmektedir. Pek çok üniversite yıllar boyunca yaptığı araştırma ve kazılarda koca ayaklara ait birçok kemik parçaları ve iskelet bulmuştur. Bugün elimizde koca ayaklar hakkındaki tüm bilgiler bulunan bu iskeletlerden gelmektedir. İskeletlerin en yenisi 150 yaşındadır. Koca ayak adı bu dev yaratıkların bıraktıkları ayak izleri nedeniyle takılmıştır. Çoğunlukla izler 5 parmaklıdır. Fakat 2, 3, 4 ve 6 parmaklı izler de görülmüştür. İnsan ayağına benzemektedir. Ancak insan ayağından çok büyüktür. Yüzlerce tanığın verdiği ifadelerden ve bulunan koca ayak iskeletlerine yapılan incelemelerden boylarının 1,80 ila 2,5 metre olduğu anlaşılmaktadır. Bulunan büyük ayak izlerinde ayak altı geniş yağ dokusu ve kemikleri maymunlarınki ile örtüşmektedir. Bazı izlerde ise sakat veya kırılmış olan ayak izleri ortopedik olarak incelendiğinde çoğu doktorun bile bu izlerde yapamayacağı detaylar bulunmuştur. Yapılan gözlemlerde bazı bölgelerdeki koca ayaklar siyah, kahverengi, kızıl ve koyu sarı tüylere sahipken Himalayalar ve Sibirya stepleri gibi daha soğuk bölgelerde yaşayan koca ayakların tüyleri saf beyazdır. Yetiler genellikle otçul olup ormandaki yemişler ve bazı kış meyveleriyle beslenmektedir. Pek azı etçil olup uzmanlara göre kısıtlı kış şartlarında hayatta kalmak için mecburen böyle bir yaşam stratejisi geliştirdikleri düşünülmektedir. Yetişkin bir koca ayak günde 3 ila 4 kilogram arası yemiş ve meyve tüketmektedir. Yetilerin doğada tuzak kurdukları, yuvalarında su ve yiyecek stokları da yaptığı düşünülmektedir. Nitekim maymunlar familyasından gelen bu yaratıklar bu şartlar düşünüldüğünde bilinen en zeki maymundan bile daha akıllı olduğu anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde koca ayakların yaşadığı düşünülen bir mağarada pençelerle ahşaba oyulmuş ve dolu su mataraları ile türlerine göre ayrılarak toprağın altında bozulmasın diye gömülmüş mevsimlik meyveler bulunmuştur. Yetilere ilişkin en belirgin ve net söylenceler Tibet halk söylencelerinde geçmektedir. Hikayeye göre yüzlerce yıl evvel manastırdan hataları sebebiyle kovulan bir rahip, Himalayaların eteklerinde ıssız bir bölgeye yerleşerek ibadet etmeye başlar. İbadetten arda kalan vakitte yiyecek avlamak için dağlarda dolaşırken yaralı bir yeti yavrusuna rastlar. Onu sahiplenir, iyileştirir ve büyütür. Bu süre zarfında Yeti ile duygusal bir bağ da kurar. Bir süre sonra Yeti ona rehberlik ederek dağın derinliklerinde daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı dev bir vadiye götürür. Vadiyi bitirdiklerinde çok büyük bir yeraltı mağarasıyla karşılaşırlar. Mağaranın içerisinde küçük ailelerden oluşan yüzlerce koca ayak yaşamaktadır. Başlarda bu yabancı insanoğluna tereddütle yaklaşsalar da bir süre sonra onu kabullenirler ve beraber yaşamaya başlarlar. Yıllar geçer. Rahip iyice yaşlanmıştır. Ölümünden evvel son defa şehre gitmek ister. Dağın çıkışına kadar yetiler onu uğurlar, eşyalarını taşırlar. Rahip şehre döndüğünde tüm şehrin düşman tarafından işgal edildiğini görür.
Şehrin bu askerlere dayanacak gücü yoksa da gençlerden bir direniş birliği organize eder. Uzun süreler düşmanı vurkaç taktikleriyle oyalar. Ancak bir süre sonra köşeye sıkışır. Tam öldürülmek üzereyken koca ayaklar dağlardan koşarak gelir ve düşmanlara saldırır. Onları yok ederler. Kısa bir süre evvel Azerbaycan'da bir genç ormanda yürüyüş yaptığı sırada çalılıkların arasında bir hareketlilik fark eder. Başlarda bunun bir tilki veya başka bir yabani hayvan olduğunu düşünse de kontrol etmek için temkinli şekilde çalılara yaklaşır. Burada bulduğu şeyin yavru bir goril olduğunu düşünerek onu evine götürür. İnternette yaptığı incelemelerde bulduğu yaratığın hiçbir gorile benzemediğini fark etmesi üzerine görüntülerini çekerek yetkililere gönderir. Kısa sürede aldığı cevapla şaşkına döner. Nitekim yetkililer hayvanın bir maymun değil, dünyada ilk defa yakalanan bir koca ayak olduğunu söylemektedir. Videonun metnini hazırladığım esnada ulaşan yeni bir haberde ise Azerbaycan Orman ve Çevre Bakanlığı yetkilileri tarafından yaratığa el koyulduğu ve incelenmek üzere tecrit edilerek götürüldüğü bildirilmiştir. Şimdi yorumları sizlere bırakarak o görüntüleri seyirlerinize sunuyorum. Benim polenci edici, neci polenci edici, benim edici, bir polenci edici, polenci polenci, obuli polenci, obuli polenci, polenci, obuli polenci, polenci polenci polenci, polenci neci, neci neci, neci polenci, neci polenci polenci polenci, neci neci. Polenci neci, neci, polenci neci, 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 polenci, 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 bobuli, 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 tişört ben çiçeğiydi, tişört ne ben çiçeğiydi, tişört ne ben çiçeğiydi, tişört ne ben çiçeğiydi. Çişerin efendi ki, nemen, çişerin efendi ki, efendi çişerin efendi, çişerin efendi, çişerin mi konu, tet mi konu böyle, çişerin mi konu, uf, oy, çişerin mi konu falan. Tişört mi konu? Neci. Ciddi bir de sandı da bu nimet kaçan olacak. Diyelim hafta bir gol. Özün oturmuşluğun ya yok. Ha. Diyelim bir şey diyelim soğuk süreci demelem cehennemi hemen diyeceğim cehenneme. Valla devlet almasın her şey sağ olsun. Niye düş farklı da. Cüde oldu da bu. Aynen cüde. Aynen. İnsan. Film getireyim ya. Bir de gel şimdi git kapına şit olacağım ben film getireyim ya. Bir geç burada. Hani göç yat beni neyse. Özün çeşe kapı var. Arım. Yaz indi git arım.
söz yok. Oh maşallah balam de. Oh maşallah. Oh maşallah. O bir gençliği içerikti bu. Bir gençliğim çıkılı içeride. O diyebilemez. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.